Arkadaşlar merhaba, Transporter TV YouTube kanalından hepinize mutlu günler. Şimdi bu 2.4'lerle alakalı bana birçok soru geliyor. Yani 2.4 motor karavan için kullanılır mı, kullanılmaz mı diye. Bu soruya bir cevap getirmek istedim. Şimdi şöyle, 2.4 motorlar AJA 75 beygir, AAB 78 beygir olmak üzere bunların iki tane motoru var. Yani daha doğrusu aynı motorlar ama bazı ufak tefek farklılıklar var. Yani en büyük fark da zaten katalitik konvertör yok. O yüzden bir 3 beygir gibi bir kesinti oluyor. Karavan olarak kullanımda benim tavsiyem, ben 2.5 motor önermekteyim. Şöyle, eğer çok fazla böyle rampa vesaire tırmanacaksanız, bu da daha çok Karadeniz gibi yerlerde, yayla gibi yerlerde turbo ihtiyacı olacaktır. 2.5 motorlarda bir vites daha rampada fark ettiğini söyleyebilirim. Böyle bir fark var. Ama ben bunu düz yolda kullanacağım derseniz, yani böyle şu anki gördüğünüz yollarda gibi uzun yollarda kullanacağım derseniz 2.4 motor alırsınız. Yük atmayacağım derseniz de 5. vites dişlisini değişerek, uzatarak böyle uzun yolda 2.5 motor gibi keyifli bir şekilde kullanabilirsiniz. Motorda herhangi bir elektronik aksam yok. N75 valfi, akış metre, N18 valfi, elektronik pompa gibi bu tarz şeyler olmadığı için daha düz bir motor ve de elektronik anlamda sizi yolda bırakmayacak bir motor olduğunu da sizlere söyleyebilirim. Yani bu arabaların en az yaktığı hız aralığı 5. viteste 75 ila 80 km arasında olduğunu söyleyebilirim standart dişliyle. Bu şekilde giderseniz az yakıyor. Bunlara turbo uygulaması da yapılıyor. Şu an benim kullandığım araç da öyle. Eğer gerçekten temiz bir araç bulursanız uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanabilirsiniz. Ben bu aracı 2004-2005 gibi o yıllarda almıştım. 115 bin kilometredeydi. 171 bin kilometreye kadar sadece bir krankasına değiştim. Vakum pompasını sadece tamir ettirmiştim. Bunlar da vakum pompası her 100 bin kilometrede 100-150 bin arasında. Krankasına 100 bin kilometrede bir değişim istiyor genellikle. Onun dışında keyfi olarak enjektörleri değiştim ve o günden bugüne kadar yağ değişimi, bakım dışında herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Ama söylediğim gibi, hani derler ya, ucuz etin yahnisi yavan olur. Evet öyle. Yani ben gidip de ucuz bir araba alayım derseniz blok çatlatmaydı, üst kapak çatlatmaydı, böyle bu tarz sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Yorgun bir araç olmaması lazım. Onun dışında 2.4 motorlar gayet güzel, kullanışlı bir araç. Düzle biraz şeydir, 2.5'a göre ağırdır. Rampalarda bir vites fark eder ama ayarları düzgün bir araçsa sizi tatmin edecektir. Keza ben Transit 12, Multijet 1.3 Doblo bu araçlardan çok daha iyi olduğunu, rampada çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabii ki yani 1.3 Multijet şöyle içine 4-5 kişi bindiği zaman bayağı düşüyor araçlar. 75 beygir Connect onlara göre güzel olduğunu söyleyebilirim ama tabii ki turbonun, yani o performansı başka arkadaşlar. Bu araç turbo dönüşümlü olduğu için bana mısın demiyor ve standart 2.5 motordan çok daha iyi olduğunu söyleyebilirim performans anlamında. Yani şu an ortalama 110 beygir olduğunu düşünüyorum. 110-120 beygir arasında. Basınca da rampa düz hiç fark etmiyor. Araba olabildiğince seri ve akıcı bir şekilde gidiyor arkadaşlar. Bu tarz özellikleri var. Yani ben araçtan memnunum. Almak isteyenlere tavsiyem, temizini bulursanız çok güzel. 100 kilometrede 90 kilometre hızda 7.2 litre yakıt sarfiyatı var 2.4 motorların ama bu fabrika verisi öyle. Siz eğer ki
80 kilometreyle giderseniz bu 6.8'lere kadar düşeceğini düşünmekteyim ve gerçekten 80'i geçmesiniz bu araçlar çok ama çok az yaktığını söyleyebilirim. Şehir dışında da yaklaşık 9-10 litre gibi böyle bir yakıt sarfiyatı var arkadaşlar. Birçok mesaj geldiği için bunları paylaşmak istedim. Umarım yararlı olmuştur. Videolarımızı beğenip kanalımıza abone olursanız mutlu oluruz. Bu tarz videoları paylaşın. Herkes yararlansın arkadaşlar. Trabzon'dan hepinize sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.